Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu nöroloji uzmanı Doktor Ertan Karaçay. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz programımıza. Böyle Antalya'dan hekimler görünce, meslektaşlarımı görünce çok mutlu oluyorum ben. Ben de sizinle böyle bir programa katıldığım için çok mutluyum. Evet, iyi ki geldiniz. Teşekkürler. Bugün tabii baş ağrısı üzerine ben konuşmak istiyorum. Çünkü nöroloji alanında en önemli, en bildiğimiz, en sık görülen problem aslında bir baş ağrısı. Tabii ekran başındaki seyircilerimiz de sizi artık yakından tanıyorlar. Bir baş ağrısı kliniği açtınız. Türkiye'de ilk olma özelliği var. Bu baş ağrısı probleminin sıklığı nasıl sizce? Yani nasıl görüyorsunuz? Yaygınlığı nedir? Yani baş ağrısı insanların %95'inin hayatı boyunca birden fazla karşılaştığı bir problemdir. Asıl burada da aradığımız nokta ya da sıklık vereceğimiz nokta primer baş ağrısı dediğimiz migren, gerilim tipi, küme tipi gibi baş ağrılarının olduğu alandır. Bunların hepsi de tüm nüfusun yaklaşık %25'i kadar bu hastalıklardan muzdariptir. Yani bizim primer, asıl ilgilendiğimiz konuyla ilgili baş ağrısı tüm nüfusun %25'ini oluşturmaktadır. Aslında bayağı da büyük bir kesim. %25, dörtte biri sonuçta. %25, tüm nüfusun %25'idir. Yalnız bu %25'in de bir %10-15 kadarı bu ağrı gruplarının, ağrı tiplerinin kronikleşmiş formlarıdır. Bizim asıl uğraştığımız ya da etrafımızda gördüğümüzde baş ağrısından muzdarip olan grup, tüm nüfusun kabaca %10'una denk gelen bunların kronik formudur, kronikleşmiş halidir. Evet. Peki hocam hangi baş ağrıları aslında biraz daha risklidir ve tehlikelidir? Bu soru aslında baş ağrısı anlatmaya başlamak için en uygun soru. Şimdi biz baş ağrılarını primer ve sekonder diye ikiye ayırırız. Primer baş ağrıları bizim daha çok böyle migren ya da gerilim tipi, küme tipi diye bahsettiğimiz ağrı grubudur. Bir de sekonder baş ağrısı vardır. İşte tehlikeli baş ağrı grubu bu gruptur. Sekonder dediğimiz altta yatan başka bir nörolojik patoloji vardır. Bu ne olabilir? Bir tümör olabilir, kanama olabilir, bir enfeksiyon olabilir. Bu grup tehlikeli baş ağrısı dediğimiz gruptur. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalar eğer daha önce hiç yaşamadıkları bir tipte baş ağrısı yaşıyorlarsa, Çok daha şiddetli. Çok daha şiddetli ağrı olarak 1 ile 10 arasında yoğun ayırırsak 10'a yakın bir ağrı yaşıyorsa veyahut da daha önceki ağrı atağına benzemiyorsa bu bizim tehlikeli dediğimiz sekonder baş ağrısı grubuna giriyor. Kırmızı bayraklarımız vardır bizim işte. Bunlar ağrının daha öncekilere benzememesi ya da ilk defa olması, şiddetinin çok fazla olması. Bu tip baş ağrıları mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından öncelikle değerlendirilip primer baş ağrısı tanısını da koymak için bu grubun sekonder baş ağrısının ekarte edilmesi gerekir. Yani bu kırmızı bayraklı baş ağrıları bizim için tehlikelidir. Evet, tabii burada şey de çok önemli, migren konusu. Migren çok yaygın artık etrafımızda, çevremizdeki arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan migren olmayan neredeyse yoktur diye biliyoruz. Burada migren tanısını nasıl koyuyorsunuz kliniğinizde? Bu da migren tanısıyla ilgili aslında yaygın bir yanılgı var. Her ağrıda, her atakta bir görüntüleme yöntemine gidiliyor. Ondan sonra burada aslında bizim primer işimize yaramayan EEG gibi tetkikler yapılıyor. Migren tanısı kliniktir. MR görüntüleme bir kez yapılır. Ağrı şekil değiştirmezse, tipi değişmezse üzerine bir daha tetkik yapmadan öyküyle koyulur. Migren ağrısı çok tipiktir. Genellikle başladığı zaman 4-72 saat kadar sürer. Onun dışında sıklıkla kafa yarısındadır ama bir grupta diğer tarafa da yayılabilir veyahut bir yarıda başlayıp diğer tarafa gidebilir. Beraberinde bulantı, kusma olabilir, ışık, ses hassasiyeti olabilir ve ağrının tipik bir paterni vardır. Pür migren ağrısında zonklayıcı bir ağrı bekleriz biz sıklıkla. Migren hemikranyumdan türetilmiştir. Aslında tek taraflıdır ama bazı hastalarda tek taraftan başlayıp karşı tarafa da yayılabilir. Ayrıca bir hastada birden fazla ağrı tipi görülebiliyor. Gerilim tipi, baş ağrısı, migren. Biz ilaç kötüye kullanıma bağlı baş ağrı. Biz klinikte öyküyle aradan migreni çekerek migren tanısını koymaya çalışıyoruz. Yani bizim kendi kliniğimiz sadece baş ağrısı kliniği.
bu konuda tetkikleri, daha önceden yapılmış tetkikleri bir kez inceledikten sonra geri kalan kısmını öyküyle koyuyoruz. Yani hastanın bize anlatması esas. Baş ağrısı günlüğü, baş ağrısının ne sıklıkla olduğu, nasıl olduğu, bunları baş ağrısıyla ilgili ya da migrenle ilgili bir doktor başvurusunda bulunacak kişilerin göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani hastaların ağrı tiplerine, kaç kez ağrıdığına, ağrının ne kadar sürdüğüne, beraberinde bulantı, kusma, ışık, ses hassasiyeti olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Bizim için asıl migren tanısına götüren araç muayenedir, anamnezdir. Peki hocam, migren tedavi seçeneklerinden konuşalım mı biraz? Evet, burası biraz bir sistematik olarak gidelim. Migrenin atak ve koruma tedavisi vardır. Migren atağında o ağrının şiddetli olduğu dönemde öncelikle sessiz, ışıksız bir yere geçip beklemek gerekir. Bunun dışında herkesin, her hastanın kendine özel, kullandığında baş ağrısını daha kolay geçiren bir ağrı kesicisi vardır. Bu alınabilir. Üzerine atak hala sonlanmıyorsa biraz daha migrene spesifik geliştirilmiş ilaçlar vardır. Triptan dediğimiz. Üzerine bunlar kullanılabilir. Ama bunlar atak tedavisidir. O an ağrıyı kesip anlık hayat kalitesini arttırmaya yöneliktir. Asıl bizim migren tedavisindeki daha çok yaygın konuşulan profilaksi tedavisidir. Bu da koruma tedavisi diye anlatabiliriz. Burada medikal ilaçlarla gidilen yöntemler vardır. Bunun yanında migren botoksu, gom blokajı, kraniosakral terapi, çeşitli akupunktur yöntemleri, ozon terapisi, kupa, bunlar da aslında primer tedaviye destek amaçlı olarak kullanılabilir. Ama bizim şu anda elimizde en çok uyguladığımız yöntemler migren botoksu ve GON, yani büyük oksipital sinir blokajıdır. Tabii burada şeyler de tedavi basamaklarında, seçeneklerinde botoks uygulamaları da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şebnem Hanım'ın da çok sevdiği uygulamalardan biri. Migren botoksundan bahsedelim istiyorum. Migren botoksu 2010 yılından beri kullanımda. 2010 yılından beri migren tedavisinde botoks kullanılıyor. Burada hasta seçimi önemlidir. 3 ay boyunca ayda 15 gününü ağrılı geçiriyorsa artık bizim için migrende botoks tedavisi adayıdır. Yine işte bu estetik botoksla migren botoksu birbirine çok karışıyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta uygulanan botoks migren için mi uygulandı, estetik için mi uygulandı? Kliniğimize gelen birçok hastadan öykü alması esnasında duyduğumuz ben migren botoksu yaptırdım, fayda görmedim şeklinde. Ama biraz hikayeyi derinleştirince aslında migren botoksu değil de estetik amaçlı bir botoks yapılmış. Bu arada çok ciddi fark var. Migren botoksu için kafadaki 31 noktaya 155 ünite yapılması gerekirken güzellik için yapılanlar hemen hemen bunun 1/3 oranında ve sadece yüz bölgesindeki noktaları kapsıyor. Bizim için önemli olan migren botoksunun uygun şekilde yapılması. Yani bu hastaların ben botokstan fayda görmedim, migren tedavisinde botokstan fayda görmedim diyebilmesi için öncelikle efektif olarak bu tedaviyi almış olması gerekiyor. Dediğimiz gibi bu migren botoks tedavisi yapıldıktan sonra 3 ila 10 gün arasında etkisinin ortaya çıkması bekleniyor. 3 ila 10 gün arasında etkisinin ortaya çıkması bekleniyor. Ve migren botoksunun koruyuculuğu 4 ila 6 ay arasındadır. Kalıcılığına devam edecek. Kabaca 4 ila 6 ay arasındadır. Bir de bir uygulama yapıldıktan sonra botokstan fayda görmedim demek de uygun değildir. Yani guideline'larda yazanlara göre bu tedavinin efektif, bu işi bilen kişiler tarafından 2 kez uygulanması ve sonuç alınmaması gerekmektedir.
Peki hocam biraz da migrenle ilgili kişi özel tedaviler olduğunu biliyorum ben. Kişi özel tedaviler nedir, nasıl planlanır? Biraz bunlardan söz edelim mi? Biz kliniğimizde şu şekilde yaklaşıyoruz. Her hastanın bir dosyası oluyor. Biz o dosyaya hastanın ataklarını, daha önce kullandığı tedavileri, ağrısının şiddetini, başlangıç noktasını kaydediyoruz ve planlamayı yaparken buna göre hareket ediyoruz. Çünkü çok fazla sayıda hasta görüyoruz ve hastaların hepsi farklı ağrı kesicilerden fayda gördüğünü söylüyor. Bir kez hasta için atak döneminde ilk kullanacağı tedaviyi kendisiyle birlikte konuşarak seçiyoruz. Onun üzerine de çok kişinin muzdarip olduğu ve ciddi şekilde çözüm aradığı bir hastalık olduğu için alternatif yöntemleri çok fazla. Hangi kişi hangi alternatif yöntemden ya da hangi tedaviden fayda gördüyse onu sürdürmek esasıyla hareket ediyoruz. O yüzden kliniğimizde takip ettiğimiz hastalarda biz öncelikle deneyerek en uygun tedaviyi bulup sonrasında bu şekilde idame ettiriyoruz. Yani migren tedavisinde bir standart yok. Bir hasta botokstan fazla fayda görebilir, bir hasta gom blokajından fazla fayda görebilir. Burada biraz klinik tecrübe de önemli. Başlangıç şekli, süresi, olduğu dönemler düşünülerek biz hastaya özel tedavi seçip bu şekilde devam ediyoruz. Peki hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu nöroloji uzmanı Doktor Ertan Karaçay'dı. Kendisi bize migren tedavilerini, tedavi seçeneklerini ve migren botoksunu anlattı. Verdiği kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla kalın efendim. Sevgili 8'de Sağlık izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada diş hekimi, protez uzmanı Doktor Çağdaş Kışlaoğlu'nun görüntüleri var. Hep birlikte izleyelim.